Evet, merhaba, hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Antalya'da kumdayız. Kum sürüşleri nasıl yapılır? İleri sürüş eğitimi gibi demeyelim ama ileri sürüş eğitimi, yani kumda ileri sürüş eğitimi nasıl yapılır? Onu göstereceğiz. Kısaca elimizden geldiği kadar. Bugün yanımızda bize eşlik edecek araç Mitsubishi L200. Serinin en sonu ve en son teknolojilerle donatılmış bir araç. Ama eskisi de 4x4, bence eskiler daha iyi aramızda. Çünkü eskileri istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bunlar çoğu şeyi size bırakmıyor. Her şey illaki bende diyor. Tabii bunun yolları da var, onlardan da bahsedeceğiz. Ama dediğim gibi burası coğrafya olarak dünyanın en güzel, belki Türkiye'de zaten bir tane, çünkü kumdan oluşan ve ağaçların olduğu bir bölge, tamamen kum. Yani çam ağacının yetiştiği özel bir bölge. Onu da yerimizin ve konumumuzun bilgisini de vermiş olayım. Dünyada dedikleri kadarıyla 2 veya 3 yerdeymiş böyle bir yer. Yani o yüzden çok değerli bir kum. Denize çok yakınız. Yaklaşık 500 metre önümüz deniz. Çok büyük bir alan ve burada neler yapılabilir? Biz burada yarışlar mı yapmadık? Offroad yarışları da yaptık. Her şeyi yap. Burası mükemmel bir yer. Ama şunu gördüm. Dışarıdan gelen, hiç kumu görmeyen, ya biz süreriz dediğimiz arkadaşlarımızın hepsi burada kaldı. 2013'te yanlış hatırlamıyorsam 2013'te yaptığımız yarışın birinde buraya gösteri etabı olarak vermiştik. Ve burada benim çok rahat, neredeyse 4x2 olarak gezdiğim yerlerde, ki özür dilerim tabii 4x2 şu anda gezebiliyorum. Yazın gezemiyorum. Ağustos'ta yapmıştık yarışı. Ağustos'ta abartmıyorum, yaklaşık o zaman 40 araç yarışa girmişse bunun bir 15-20 tanesi kalmıştı. Ve zor şartlarda çektik değil, çünkü gerçekten kumda kaldıktan sonra bazı şeyler yapmamanız gerekiyor. Neler yapmamanız gerekiyor onları tarif edeceğiz. Onları göstereceğiz. Muhteşem bir program bizi bekliyor. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz ortamlarda nasıl araç sürülür, 4x4'ün kullanımı nasıldır? Şimdi bunlara değineceğim. Altımızda Mitsubishi L200 var, 4x4, 4 kademe Super Select şanzımanı var. Şu anda kumluk alandayız. Kumluk alanda özellikle Türkiye'de çok az olduğu için özellikle kumluk alanı seçtim. Çünkü kumu gelip de ilk görenlerin %90'ı kalıyor. Şimdi kumda gerçekten araç sürmek çok kolay gibi gözükse de aslında çok zor. Çünkü kum her an en ufak hatanızda affetmeyecek şekilde sizi bırakabilecek donanıma sahip. Çünkü kumda örneğin hafiften bir rampada durursanız, eğer 3 derecelik de olsa, özellikle yaz ayları için konuşuyorum. Çünkü yaz aylarında kum gevşek zemin ve çok oynak olur. Belki Dubai, işte buraya gidenler varsa aranızda, lastik havalarınızı kesinlikle düşürmeniz gerekiyor. Çünkü kumda lastik havalarınız minimize edilmeli. Yani ya şöyle söyleyeyim, buna da değineyim. Zaten offroad'da olmazsa olmaz, offroad lastiğiniz varsa veya offroad lastiğiniz yok normal. Eğer kuma girecekseniz lastik havanız 32 diyelim, baz alalım, standart bir arabadan bahsedelim. 32 ile 35 arasıdır. Biz bunu 20'ye kadar düşürebiliriz. Ya çok düşük demeyin, yanak basacak, yani böyle balon, yani lastik iyice yan verecek ama emin olun çok faydasını göreceksiniz. 20 bu iş için çok ideal. Bir kere kuma girerken muhakkak lastik havalarınızı 20'ye düşürün. Yani 20 benim için kumda kullanılması gereken bir lastik havasıdır. Offroad lastiği de dahil olmak üzere. Veya girdiniz, kaldınız, ilk işiniz emin olun lastik havalarını indirin. Yani demeyin ya ne olacak, lastik kaldım işte ben. Lastik havalarınızı indirin, bir daha deneyin. %50 ihtimalle çıkma ihtimaliniz var kaldığınız yerden. Yani bu kadar lastik havası önemli. Gelelim kumda ikinci sürüşteki, yani veya genel olarak offroad'da da tabii daha illaki kuma gitmemiş olabilirsiniz. Dağa bir yere gittiniz ama offroad'a gireceksiniz. Lastik havasını yine bir tık indirin. Özellikle dik çıkışlarda, yani 28-30 yaptığınız offroad lastiklerinin muhakkak 20-22 bandında, yeri geliyorsa 10, 13, 14, 15 bandına kadar lastik ebatına göre çekebilirsiniz. Burada bu çok önemli. Ben kısa bir örnek vereyim. Bir dik yer var. Yaklaşık %35 ile 40 arasında bir yer çıkıyoruz. Lastik havasının ne kadar önemli olduğunu şöyle tarif. Lastik havası eğer dolu bir havayla çıkarsanız arabanız zıplamaya başlayacak. Bu zıplamadan sonuç mütevellit arabanız gidemeyecek. Devamlı patiye kapılacak. Ama lastik havasını indirirseniz, yani olabildiğince indirirseniz saçları böyle avucunun içinde sanki saracak gibi olacak ve pati almayacak ve çok yavaş, konforlu bir şekilde çıkacaksınız. Yani bunu özellikle denemenizi isterim. Dediğim gibi
lastik havası offroad'da olmaz. Çok indirirseniz, özellikle offset'inizde uygun değilse yanaktan atmalar yaşayabilirsiniz. Çünkü aslında offroad komple yani sığmaz anlatmayla. Şimdi hepimiz istiyoruz ya gösterişli lastiklerimiz olsun, balon tipi böyle şiş dursun filan. Bunlar da lastiği çok indirirseniz burada yanaktan bırakma olabiliyor. Yani o zaman nasıl şişireceksiniz, onlar da ilerleyen bölümlerimizde gösteririz. Çünkü onun da var. Çok püf noktalara ince. Balata spreyi gibi elimizde yanıcı maddelerle lastiğin içine sıkıyorsunuz. Tabii bunlar bilinçli ve deneyimli olan biri yapması gerekiyor. Çakmağa çakıyorsun, paf diye birden şişiyor ama kompresörde olsun yalnız. O yetmeyecektir. Biraz takviye etmeniz gerekecek havayı. Neyse, yine kuma gelelim. Dediğim gibi kumda, yani araç sürmek, şu an kumluk mevkideyiz. Antalya'dayız bu arada. Antalya'da denize çok yakın. Şu anda mevsim itibariyle tabii kum sert. Ben normalde 4x4'te gidiyorum ama yani 4x2 ile bile çoğu yerden geçerim. Yazın ama kesinlikle aynı şartlarda 4x4'ün gezemeyeceği yerdeyim şu an. Gördünüz, 4x4'te bile iki çekerden sonra aldığımız yerden daha ileri gitmiyor. Demek istediğim buydu. Yani kumda geri vites yapmayı bilmelisiniz. Yani ben illa ki öne gideceğim. 4x4'te aracım var. Ben illa ki öne gideceğim derseniz bilemezsiniz. Bakın. Yok yani. Bunun için bir de kilit açacağım. Arka iki teker dönüyor mu bilmiyorum ama şu anda kilit açacağım. Yok. Ama şimdi deneyeceğim şey şu. Çok az bir geri gelecek. Şimdi bakın. Yeniyiz, yeni. Evet arkadaşlar, bugün de modern bir aracın, çünkü 2020 model bir araç, kumda ne yapar, offroad'da ne yapar onları göstermeye çalıştık. Gördüğünüz gibi kilit olduğu zaman aracınızda size %100 yardım ediyor kaldığımız yerde. Ve tabii ben tercihim, şimdi espri bir yana,
eski manuel araçlar. Atacaksın arazi vitesini manuel. Düşünüyoruz bunda. Atıyorsun, girsem mi diyor, girmesem mi diyor. Bekliyor. Biraz geri ileri yapmanız gerekiyor. Yani modern arabanın da bunun gibi eksileri var. O yüzden eski arabalar can bence. Çünkü onlarda öyle düşünce yok. Sen eğer 4x4'e gittiysen o giriyor. Zaten manuel vites adı üstünde. Ama bunlar da gerçekten çok iyi. Bunun bir tık daha üstüne var. Hepsini yaptık, yine kaldı. Vinçleme var. Vinçlemeyi nasıl yapacağız? Önümüzdeki bölümde seyredeceksiniz. Vinçleme teknikleri ve güvenli vinçleme nasıl yapılır? Bunları göstereceğim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.